Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak gri kullandım. Desenlerim içinde sarı, lila ve pembe olmak üzere 3 tane normal patiklik ipim var. İplerimi kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Bu renkli iplerimiz çok az gidiyor. Elinizde kalmış artık ipleriniz varsa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Modelimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak ve daha küçük yapmak isteyenler varsa da örerken sizlere sayılarını vereceğim. Patiğimize hanımlar şu kenar bölümden başlayacağım. Şuradan başlayacağım. Ben 91 ilmek olarak patiğime başlayacağım. 35-36 numara yapacağım diyenler varsa burayı 85 ilmek olarak başlayabilirler. Ya da 40, 39, 40, 41 numara yapacağım diyenler varsa da 91 değil de 97 ilmek olarak patiğinize başlayabilirsiniz. Öncelikle gri ipimin ucunda şöyle 1 metreye yakın bir ip bıraktım. İlmeklerimi atacağım. 91 ilmek. Tek sayı olması önemli sadece. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi atalım gelelim. Evet hanımlar 91 adet ilmeğimi bu şekilde attım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bu ilk başlarda haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Hepsini düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz, şu ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde bakın bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de yine ilmekleri düz örüp tekrar ön yüze geleceğim. 2 diş haroşamız olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim. 3 diş haroşamız olacak. Bu bölümde 3 diş haroşamız olana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 3 diş haroşamı bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Modelimize başlayacağız. Sarı ipimi ekleyeceğim. Bu desenlerimiz hanımlar 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelde 1. sıra. Hanımlar ilk 2 ilmeğimi sarı ipim ile düz örüyorum öncelikle. Şu 1. şu da 2. ilmeğim. Hemen 2. ilmekten sonra sarı ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Modelde 1. sıramız ilk 2 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime bu şekilde doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi örmeden aldım. Gri ilmeğimi bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki bir griyi örmeden aldım. Bakın burada ikili bir ilmeğimiz oldu. Doladığımız ilmek ve örmeden aldığımız gri ilmeğimiz. Yanındaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimizi hanımlar bu şekilde örüyoruz. Modelimizin ilk sırası. Böyle. Sıra sonuna kadar modelimizin ilk sırasını aynı şekilde yapalım gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm hanımlar. Bakın en son ipimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden aldım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Modelde 2. sıramız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlmeğimi kaçırdım. Şöyle tekrardan topluyorum. Şimdi bu kenar ilmeğimizi şöyle alıyoruz. Ardından yanındaki bir ilmeğimi tekrar düz ördüm. Bakın burada bir doladığımız bir de örmeden aldığımız ön yüzde 2 ilmek vardı. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu ikili ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Bakın burada bu defa 2 sarı 1 gri 3 ilmek oldu.
Bir tane sarıyı yine düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bu ikili ilmeği tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Bu bir ilmek sarıyı yine düz örüyorum. İpimi şişime yine doladım. Bakın sarı ve gri ikili ilmek var. Bu ikili ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Burada üçlü ilmek oldu. Bir sarıyı düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden alıyorum. Bir sarıyı düz örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir sarı ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin arka yüzde ikinci sırası da bu şekilde yapılıyor hanımlar. Sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayalım, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzde modelde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen önünde bir ilmek düzümü yine düz ördüm. Bakın burada 3 ilmeğimiz oluşmuştu. 2 tane sarı, 1 tane gri. Bu 3 ilmeğin üçünü bir tersten keserek örüyorum. Yanındaki bir sarıyı tekrar düz ördüm. Bu üçlü ilmeğin üçünü tersten keserek örüyorum. Tekrar ilmek sayımız eski haline dönüyor böylece. Yanındaki bir sarımı düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Bir sarıyı düz ördüm. Üçlü ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Bir sarı ilmeğimi düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten kesiyorum. Bir sarı ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırası da bu şekilde yapılıyor hanımlar. Bu şekilde. Zaten model ördükçe kendini gösterecek. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Sıra sonuna kadar modelimi yaptım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizde 4. ve sonuncu sıradayım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ters ilmeğim var önde, ters örüyorum. Bir ilmek düz var, düz örüyorum. Bir ters, bir düz. İlmekleri arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi böylece tamamladık. Model zaten ördükçe, ilerledikçe kendini gösterecek. Bir diğer modelimde ben lila ipimi kullandım. Şimdi lila ipimi alıyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bu aşamada lila ipimle başlıyorum. İlk sarı modelde ne yapmıştık? İlk sırada ön yüzde ilk iki ilmeğimi lila ipimle örüyorum. Ardından şöyle lila ipimin ucunu şöyle sarıya düğümleyeceğim burada. Bu şekilde. Sarı ipimi kullanmayacağım için artık bu sarıyı da kesiyorum. Şimdi hanımlar modelin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 ilmek ördükten sonra ipimi şişime dolamıştım. Öndeki bir ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeği örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. İpimi şişime doladım. Öndeki bakın burada ters görünen ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelin ilk sırasını bu şekilde yapmıştık sarı modelde. Lila'da da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar aynı şekil örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Sarı modelde ikinci sırayı nasıl yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Kenardan sonra bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Şu bakın bir lila bir sarı. Bu iki ilmek tekrar örmeden sağ şişime aldım. Burada üçlü ilmeğimiz oldu. Lila ilmeğimi tekrar bir tane lila ilmeğim vardı. Onu yine düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu ikili ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Hemen şu ikili ilmek kaçırmışım. İkili ilmeği örmeden alıyorum. Bir lilamı düz örüyorum. Bu şekilde. İpimi şişime doladım. Bu ikili ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir lilamı düz örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıram. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Yandaki bir ilmeğimi tekrar düz ördüm. Şimdi burada üçlü ilmek var. Bakın 2 lila, 1 sarı. Üçünü tersten kesiyorum. Yanındaki bir lila ilmeğimi tekrar düz ördüm. Bu üçlü ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Bir lila ilmeğimi düz örüyorum. İlmek sayıları burada eski haline dönüyor tekrardan. Üçlü ilmeklerimizi tersten kesiyoruz. Aralara bir ilmek düz örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar örelim, ardından buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 4. ve sonuncu sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın ilk iki modelimizi tamamlamış olduk. Model dediğim gibi kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı bu aşamada. Şimdi tekrardan renk değiştireceğiz hanımlar. Ben pembe ipimi kullanacağım. Ve aynı modeli üçüncü kez tekrar edeceğim. 4 sıradan oluşan modeli. Ardından pembe model bitince aynı modeli bu defa ana renk ipim olan gri ile tekrar edeceğim. Burada toplamda 4 tane modelimiz olacak hanımlar. Bu bölümde 4 model. İlk ikisini yaptık. Şimdi diğer iki modelimizi de yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 4 tane modelimi tamamladım. Geldim, en son modelimi gri ile yaptım. En son modelimin arka yüzde 4. sırasını ördüm. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Patiğimizin bu üst bölümlerine geçeceğiz. Öncelikle burada bir düğüm atacak kadar gri ipimi şöyle keseceğim. Şöyle bırakacağım. Orta bölüme ekleyeceğiz. Hanımlar, ben 91 ilmek olarak başlamıştım. Şimdi sağ şişime 33 ilmek ayıracağım. Sol tarafa da 33 ilmek ayıracağız. Eğer ki sizler daha küçük yapmak için 85 ilmek olarak başladıysanız bu tarafa 30 ilmek ayıracaksınız. Şimdi ben 33 ilmek ayıracağım. Siz 30 ilmek yapacaksınız burayı. Ya da 97 ilmek olarak başladıysanız bu kenarlara 36'şar ilmek bırakmanız gerekiyor. Öncelikle ben bu ilk 33 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ilmeğimi sağ şişime aldım. Şimdi orta bölümleri yapacağız hanımlar. Gri ipimi buradan itibaren ekleyeceğim. Bu orta bölümde şöyle önce gri ipimi ekleyeyim. 11 ilmek öreceğim hanımlar. Haroşa öreceğim buraya. Ve hem ön hem arka yüzde düz örgü uygulaması yapacağız bu bölümde. 11 ilmek haroşamızı öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu iki. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya düğüm atayım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. İpin ucunda gizleyerek getiriyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya 11 ilmek haroşamı ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam ortada üçlü bir kesim yapacağız hanımlar. Ortadaki 3 ilmeğimin üçünü bir keseceğim. Şöyle ters ilmeklerin yönü düzgün değil, düzelttim. Şöyle üçünü bir keserek örüyorum. Bu şekilde. Ortada üçlü bir kesim yaptım. 11 ilmek haroşa ördüm. Ortada üçlü bir kesim yaptım. Şimdi 11 ilmek daha öreceğim ve sağ kenardan kesime de başlayacağız. Bakın sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum. 11. de kesimimi yaptım. İlk ilmeğimi bu sol taraftan kestim. Burada normalde 33 ilmek kalacaktı. Kesim yaptığım için bu tarafta hanımlar 32 ilmek kaldı şu anda. Şimdi ilk kesimimizi yaptık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 11 ilmek haroşamı yine düz öreceğim. Bakın 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Ortada üçlü kesim yapmıştık. Arka yüzde bu kesim yaptığımız ilmeğimizi ters örüyorum. Tekrardan bu taraftaki 11 ilmeğimi öreceğim. Şimdi de burada kesim yapacağız hanımlar. Önce burada kesim yapmıştık. Burada da şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 11. ilmeğimi burada arka yüzde kesim yapıyoruz. Kesimimi yapacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 11. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini bir keserek ördüm. Bakın bu tarafta da böylece 32 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Bu sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek örüp kesim yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Bakın ortada yine şöyle üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle üçünü bir ördüm. Şimdi burada da 9 ilmek öreceğim. 10. da kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim, yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu kenardaki 10 ilmek haroşamı yine haroşa örüyorum. Arka yüzde kesim yaptığım bu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada da hanımlar 10 ilmeğimiz var. Burada da kesimimizi yapmadık. Şimdi arka yüzde buradan da kesimimizi yapacağız. 9 ilmek öreceğim. 10. da kesim yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de 9 ilmek örüp kesim yapacağız. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde kesim yapıyoruz hanımlar. Hep ortada da yanlarda da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Bu kenara da 8 ilmek öreceğim. 9. da kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum bunu. İkisini kestim. Kesimden sonra geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 9 haroşamı örüyorum. Ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Şimdi buraya da hanımlar 8 ilmeğimi öreceğim. 9. da kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmekte yandakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Hem ortada hem yanlardan kesimler yapıyoruz hanımlar. Şimdi devam ediyorum. 8 ilmek örüp kesim yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya da 7 ilmek öreceğim. 8. de yine kesimimi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bakın hanımlar, üst bölümümüz bu şekilde oluşmaya başladı. Geri dönüyoruz, yine arka yüzde. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 8 haroşamı örüyorum. Kesim yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Burada da 7'yi öreceğim. 8. de kesimimi yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de 7 ilmek örüp kesimimizi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine ortada şöyle üçlü ilmeği kesiyorum. Buraya 6 öreceğim. 7. de yine kesimimi yapacağım. 3, 4, 5, 6. 7. ilmekte şu kenardaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. İpimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz bu bölümde. 7 haroşamı ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. Burada da yine 6 ilmeğimi öreceğim. 7. de kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmekte kesimimi yaptım. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de bu orta kısımda 6 ilmek örüp kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6.
ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü bir kestim. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın 6. da yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Yanlardaki haroşaları haroşa örüyoruz hanımlar. Ortadaki tekli ilmeğimi ters ördüm. Tekrar buraya 5 ilmeğimi örüyorum. Yine 6. da kesimimi yapıyorum. Bakın 5'ini ördüm. 6. da kesimimi yaptım. Yine geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa da 5 ilmek örüp kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya da hanımlar yine 4 ilmeği öreceğim. 5. de kesimimi yapacağım. 3 ve 4. 5. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. İpim karşıda. Kenardaki 5 haroşamı yine haroşa örüyorum. Kesim yaptığım ilmeğimi ortada ters ördüm. Buraya da yine 4 ilmeğimi örüyorum ve 5. de kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu defa da 4 ilmek örüp kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği aldım. 2, 3, 4. Üçlü kesimimi yapıyorum. Tekrardan 3 ilmek örüyorum ve yine burada da bakın 4. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Geri döndüm. Böylece hanımlar aradaki ilmek sayılarımız azalıyor. Yine arka yüzde 4 haroşamı ördükten sonra ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Buraya da 3 haroşamı örüyorum ve 4. de kesimimi yine yapıyorum. Yine geri döndüm. Ön yüzdeyim. 3 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ve 3. ilmeğim. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya da 2 ilmek ördüm ve 3. de tekrar yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Kenardaki haroşalar haroşa. Ortadaki ilmeğim ters. Buraya da 2 haroşamı ördüm ve 3. de tekrar kesimimi yaptım. Evet bakın orta şeklimiz bakın iyice kendini belli etti. Orta bölümümüz bu şekilde oluştu. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Bu defa ortada yine üçlü kesimimizi yaptık. Bu kenara bir haroşamı ördüm. İkinciyi örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Bakın ortada 5 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeğim yine ters. Buradaki bir haroşamı ördüm. Bu diğer haroşamı örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu defa ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. Ve bu yanındaki ilmeği örerken bakın şu 3. ilmeği örerken kesim yaptıktan sonra yanında ilmek var. Bunu da tekrar yanındaki ilmekle kestim. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Ortadakini ters örüyorum. Bu yandaki ilmeği örerken son kez buradan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şimdi ortada 3 ilmek kalana kadar kesim yaptık hanımlar. İlmek sayımız kaç olursa olsun ortada 3 ilmek kalana kadar kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi patiğimizin bilek bölümüne geçeceğiz hanımlar. Bilek bölümüne geçebilmek için de öncelikle şuradaki gri ipimi şöyle keseceğim, düğüm atacak kadar. Bakın bu şekilde. Benim yanlarda 22'şer ilmeğim kaldı. Siz kenara 30 ilmek ayırdıysanız ilmek sayınız benimkinden daha az kalacaktır. Ya da 36 ilmek ayırdıysanız buraya 22 değil de 3 ilmek fazla kalıyor. Hani ilmek sayıları bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin bilek bölümünü yapacağız birlikte. Evet hanımlar, şimdi bilek bölümü için bu kenarda kalan şu ilmeklerimi, yani sağ şişimdeki ilmeklerimi sırasıyla sol şişime takacağım. Artık boğaz kısmını yapacağız böylece. Sırasıyla ilmeklerimi tekrar sol şişime alıyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de aldım. Şimdi gri ipimi hanımlar buraya ekleyeceğim bilek bölümüne. Şöyle alıyorum, ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patiğimizin bilek bölümüne hanımlar bir düz bir ters lastik uygulaması yapıyoruz. Bakın şöyle. Burada hanımlar ilmeklerimi sırasıyla gördüğüm gibi öreceğim yine. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Önde bir düz ilmeğim var. Düz, bir ters.
Bir düz, bir ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ters. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla örüyoruz. Şimdi ön yüzde bu lastikte ilk sıramız, birinci sıramız. Lastik örgü yapıyoruz. İlmeklerin tamamını öreceğiz. Bir düz, bir ters ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters öreceğim. Hemen sırasıyla bakın ortadaki 3 ilmeğime geldim. Buraya bir ters örüyorum. Tekrardan ortaya bir ilmek düz örüyorum. Şurada kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı hanımlar. Bunu da düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle düğümümü attım. En son bir düz örmüştüm. Tekrar bir ilmek ters. Şu kenarda hanımlar devam ediyorum. Bakın bir ilmek düzüm var. Bir düz, bir ters. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum hanımlar. Hepsini örüyorum ilmeklerimin. Böylece lastikte birinci sıramızı yapmış olduk. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Bir tersimi ördüm, bir düz. Bir ters, bir düz. Şimdi arka yüzde bu lastiğimizde ikinci sıramız hanımlar. Sıra sonuna kadar yine ilmekleri bu şekilde öreceğiz. İkinci sıramız tamamlanacak. Ön yüzde tekrar aynı lastik işlemine devam edeceğiz. Böylece 3 sıra tamamlanmış olacak. Arka yüzde yine 4, ön yüzde devam edeceğiz 5. Bu şekilde hanımlar bu lastik örgüye devam edeceğiz. Ben bu patiğimin bilek bölümüne toplamda, yani şuraya toplamda 12 sıra lastik ördüm. Burayı daha uzun yapmak isteyenler varsa burayı 14 ya da 16 sırada yapabilir. İstediğiniz kadar bu bilek bölümünü uzatabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize bağlı bu durum. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bilek bölümünü, lastiğimizi tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 12 sıra lastiğimi ördüm, geldim şimdi ön yüzdeyim, artık ilmeklerimi keseceğim. Patiğimizin boğaz kısmını tamamladık böylece. Burada sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek bir kesim olsun. Burası patiğimizin boğaz kısmı olduğu için hani ayağımız rahat girsin diye böyle esnek bir kesim yapıyoruz. Bakın hemen göstereceğim şöyle. Şöyle esneklik payı olacak. Bu şekilde ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Burada son bir ilmeğim kaldı. Kenarımıza da şöyle 2 tane zincirimi atıyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu boğaz bölümü de böylece bitti. Şimdi tabanımızı yapacağız hanımlar. Bakın şu başlangıç ipimiz vardı. Şu burada kalmıştı. Gri ipimi buna önce şöyle ekliyorum. Düğümümü atıyorum. Patiğimizi hanımlar 91 ilmek olarak başlamıştım. 91 ilmek başladığım yerden tekrar 91 ilmek çıkaracağım. İpin geldiği yere şöyle ilk şişime girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla ilmekler çıkartıyoruz. Sizler buraya kaç ilmek attıysanız, patiğe kaç ilmek başladıysanız o kadar sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde burada 3, 6, 8 ilmeğim oldu. Şu diğer uca kadar 91 ilmeğimi çıkaracağım. Şimdi bu uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, şu diğer uca kadar 91 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örüyorum, yani düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi arka yüzde ördüm. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Tabanda ilmek ayrımı şöyle yapılacak. Buruna 9 ilmek ayıracağız. İlmek sayınız kaç olursa olsun. Dilerseniz 85, dilerseniz 97. Hiç fark etmez. Toplam ilmek sayısından buruna ayırdığımız 9 ilmeği çıkaracağız. Benim 91 ilmeğim vardı. 91'den 9'u çıkartınca geriye 82 ilmeğim kalıyor. 82 ilmeği de şu iki yana, şu iki kenara eşit olarak paylaştırıyorum. Yanlara 41'er ilmeğim düşüyor.
İlmek ayrımı böyle yapılacak hanımlar. Şimdi ben bu tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu kenara 41 ilmeğim düşüyordu. Bu ilk 41 ilmeğimi normal düz öreceğim. Sizin bu kenara kaç ilmek düşüyorsa o kadar ilmek örmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya 41 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, kenara 41 ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımızda hanımlar şu kenarda da 41 ilmek kalıyor. Yanlardaki ilmek sayısı aynı. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. Patiğimizin taban bölümünde ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 9 ilmeğimi öreceğim tekrardan. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. Burada 9 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar tabanımız 15 ilmek olacak ve 15 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa tabanımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5. ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Devam ediyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Yeniden geri döndüm. Şimdi de 14 ilmeğimizi öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 15 ilmek oldu. Artık bu 15 ilmek ile kesimlerimizi yapacağız. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Yine ilk ilmeğimi aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. Tekrar geri döndüm. Yine bu bölümde de ip karşıda ve ilk ilmeği alıyoruz. Yine 14 ilmek öreceğiz hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Tabanımız 15 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra yine 14 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Hanımlar, bu şekilde tabanımızı öreceğiz 15 ilmek ile. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde tabanda kullandığımız sadece bu 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu taban bölümde son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Burada tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor.
Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Bu bölümde haroşa yapıyoruz. Arka bölümleri. Yine aynı şekil son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kestim ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum yine. Bu 2 ilmeğimi yine kestim. Son 2 ilmeğimi tekrar geri döndüm ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu şekilde hanımlar bu bölümde haroşa yapacağız. Ta ki şu bir düz bir ters lastik bölüme gelene kadar. Bakın modelde göstereyim şöyle. Bu lastik bölümlerde yine bilekte de lastik örgü uygulaması yapacağız. Şu kenar bölümde şu lastikli yere gelene kadar patiğimizin arka bölümünü bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bu lastik bölümlere kadar patiğimin arka bölümünü ördüm. Şimdi en son bakın tekrar ön yüzdeyim. Şuradaki gri kenar ilmek yerine girerek bu sağ kenardan ilmeğimi çıkarttım. Ardından buradan ilmek çıkarttım. Devamındaki ilmeklerimi bir ters, bir düz, 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 bir ters, bir düz. Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğim tersten denk geldi. Bu defa tersten kesiyorum yine ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın düzümü düz, tersimi ters. Bu bölümde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri de ters. Son 2 ilmeğim düzden denk geldi. İkisini düzden kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Hemen bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Burada bakın tersimi ters, düzümü düz. Son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğim yine. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum. Ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar lastik örgü uygulaması yapacağız. Patiğimizin bu bölümünü de son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tamamlayalım gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin boğaz kısmını tamamladım hanımlar. Artık ilmeklerimi keseceğim ikişer ikişer toplayarak. Bu şekilde. Şöyle diğer bilekteki ipimizin ucunu da böyle aldım. Gizleyerek getireceğim şöyle. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Dediğim gibi ayak girecek buradan. Biraz esnek olsun. Rahat giyip çıkartabilelim patiğimizi. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Kesimden sonra patiğimiz bitiyor. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığ ile şöyle dibine batarak şöyle burayı düzlüyorum. 2 tane de zincirimi çektim. Artık ipimizi de kesiyoruz. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonra bakalım patiğimize. Bakın şu arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Çok güzel, çok şık, güzel bir model oldu hanımlar. Hoş bir model oldu. Kullanışlı, dikişsiz olması itibariyle de hiç rahatsız edici bir tarafı yok. Ayakta gayet rahat oluyor. Bakın hanımlar, patiğimizin duruşu bu şekilde. Şöyle haroşa olduğu için bu kısımlar gayet esnek, rahat, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum.
Evet, buyurun. Modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin kenarları yine bu şekilde. Model şu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.